Sevgili hikaye severler, yeni bir hikayeyle daha karşınızdayım. Bugün size sonunu tahmin bile edemeyeceğiniz bir hikaye anlatacağım. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Orta yaşlarında bir kadın akşam üzeri evine döndüğünde kapısının önünde daha önceden hiç görmediği bembeyaz sakallı 3 yaşlı adamın oturduğunu görür. Sonra onlara "Burada böyle oturduğunuza göre üçünüz de kesinlikle acıkmış olmalısınız" diyerek evine davet eder. "Lütfen içeri gelin, size yiyecek bir şeyler hazırlayayım" der. 3 yaşlıdan biri kadına eşinin evde olup olmadığını sorar. Kadın da eşinin şu an evde olmadığını söyler. Yaşlı adam başını iki yana sallayarak "Eşiniz evde değilse biz de davetinizi kabul edemeyiz" der. Akşam eşi eve geldiğinde kadın kapının önündeki yaşlı adamlarla arasında geçen konuşmayı eşine anlatır. "Senin evde olmadığını öğrenince içeri girmek istemediler" der. Yaşlı adamların bu davranışlarını öğrenen kadının eşi çok üzülür ve "Bir baksana dışarı, hala oradalarsa şimdi davet edebilirsin eve" der. Kadın kapıyı açınca 3 yaşlı adamın hala orada oturduklarını görür. "Eşim geldi, şimdi evde, İsterseniz şimdi gelebilirsiniz" diyerek davetini yeniler. Kadının davetine yaşlılardan biri "Biz hiçbir eve üçümüz birlikte gitmeyiz" der ve kısa bir duraksamadan sonra bir açıklama yapar. "Sağ yanımdaki bu arkadaşımın adı Zenginliktir. Bu yanımda oturan arkadaşımın adı Başarı, benim adım ise Sevgidir." Sevgi kendini ve arkadaşlarını tanıttıktan sonra kadına "Biz hepimiz aynı anda gelemeyiz, birimizi seçmelisiniz" diye ekler. Sonra "Şimdi evinize gidin, eşinizle konuşun, hangimizi davet etmek istediğinize karar verin. Sonra gelip kararınızı bize bildirin" der. Kadın Sevgi'nin söylediklerini eşine anlattığında adam bu duruma çok sevinir. "Aman ne güzel, ne güzel. Hangisini davet edeceğimizi bize bıraktıklarına göre biz de içlerinden zenginliği davet ederiz. Evimizde bir anda zenginliğe kavuşmuş olur" diyerek düşüncesini söyler. Eşinin kararı kadının hiç de hoşuna gitmez. Kocasına "Başarıyı davet etsek daha mantıklı bir karar vermiş olmaz mıyız?" diye sorar. Kayınvalidesi ve kayınpederinin bu konuşmasına şahit olan evin gelini koşarak içeriden gelir. "En doğru karar Sevgi'yi davet etmek değil midir?" diyerek düşüncesini söyler. "Düşünsenize, evimiz bir anda sevgiyle dolacak" diye ekler. Gelinin bu teklifi kayınpederinin de kayınvalidenin de çok hoşuna gider. "Tamam, en doğru karar bu olacak. Sevgi'yi davet edelim" derler. Kadın dışarı çıkıp adı Sevgi olan yaşlı adamı eve davet etmeye karar verdiklerini söyler. Sevgi ayağa kalkıp eve doğru yürümeye başladığında arkadaşları da ayağa kalkar ve Sevgi'nin arkasından onlar da eve doğru yürümeye başlarlar. Kadın büyük bir şaşkınlıkla Zenginlik ve Başarı'ya "Siz niçin geliyorsunuz? Ben yalnız Sevgi'yi davet etmiştim" diye sorar. Adı Zenginlik olan yaşlı adam "Eğer içimizden yalnız beni ya da Başarı'yı davet etmiş olsaydınız davet edilmeyen ikimiz dışarıda kalacaktık. Fakat siz Sevgi'yi davet ettiniz. Çünkü sevginin olduğu her yerde zenginlik ve başarı da her zaman olur" diye cevap verir. Evet sevgili gönül dostları, sevgi öyle sihirli bir anahtardır ki her kapıyı açar. Sevgi insan olabilmenin vazgeçilmez bir özelliğidir. Daha önce hazırladığım Bir Gencin Muhteşem Aşkı adlı videomda sevgiden genel olarak bahsetmiştim. Özellikle de Allah sevgisinden bahsetmiştim. İzlemeyenler veya merak edenler oradan izleyebilirler. Bugün ise ailede sevginin olması veya olmaması nelere sebep olur ondan bahsetmek istiyorum. Güçlü bir aile yapısının temel taşı nedir diye sorsalar sevgidir diye cevap verebiliriz.
Sevgi, verdikçe artan, karşılığında hiçbir ücret ödenmeyen, Allah'ın bize lütfettiği bir nimettir. Hayat boyu bize güç, enerji ve iyi olma halini sevme duygusu verebilir. İlk sevgiyi anne ile tadarız biz. Sonra baba ve sırasıyla diğer aile fertleriyle bu enerjiyi sinerjiye dönüştürürüz. Sevmenin temeli sevilmekten geçer. Eğer bir ailede bireylerin arasında sevgi varsa o ev cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşürken tam tersinde ise o ev cehennem çukurlarından bir çukur haline gelir. Kimse o eve gelmek istemez. İnsan her şeyi ailede öğrendiği gibi sevgiyi ve sevmeyi de ailede öğrenir. Aile, biraz önce de dediğim gibi, çocuğun ya cennetidir ya cehennemi. Ailede huzur, sevgi, adalet varsa o ev onun için bir cennettir. Ailede kavga, huzursuzluk, adaletsizlik varsa çocuk için ev bir cehennemdir. Sizce sevginin başarı üzerinde etkisi var mıdır? Hadi biraz bunun üzerinde konuşalım. Başarı ya da başarısızlık ailenin huzuruna ve sorumluluklarını yerine getirme derecesine bağlıdır. Birçok aile çocuğunun başarısızlığını aileyle bağdaştırmak istemez çünkü ucu kendilerine dokunur. Fakat acı da olsa gerçeği kabul etmek zorundadırlar. Evlerinde sevgi olan ailelerin çocukları cıvıl cıvıldır, hayat doludur. Anne babanın birbirine olan sevgi ve saygısı çocuk üzerinde doping etkisi yapar. Kavga ve gürültüyle geçen aile hayatını yaşayan çocuklar ise sevgi ve ilgiyi dışarıda ararlar. Örneğin rastgele arkadaş seçerler. Eve gelmek istemezler. Bazıları da kötü alışkanlıklarla bu boşluğu doldurmaya çalışırlar. Bu arayış çocuğun derslerinden, aileden zihinsel ve ruhsal olarak koparıp alır. Özellikle baba sevgisinin çocukların üzerinde etkisi büyüktür. Çünkü çocuklar anne sevgisinden emindirler fakat baba sevgisi öyle değil. Babanın davranışları, evine bağlılığı, çocuklarına gösterdiği ilgi baba sevgisini açığa çıkarır. Baba ilgisinden yoksun büyüyen çocuklar arkadaş bulmak için daha fazla zaman harcarlar. Özellikle kız çocuklarının baba sevgisine ihtiyacı daha fazladır. Küçük yaştaki kız çocuklarının erkek arkadaş edinmesinin cinsellikle bir ilgisi yoktur. Bu sadece içindeki baba sevgisinin boşluğunu doldurma çabasıdır. Babası tarafından sevgi ve ilgi gören bir kız çocuğu zihnini tamamen geleceğine kilitler. Hedefleri vardır. Hedeflerine ulaşmak için gayret sarf eder. Bu da beraberinde başarıyı getirir. Erkek çocuklarda sevgisizlik iki şekilde dışa vurur. Anneden sevgi görmüyorsa kız arkadaş bulmaya yönelir. Babadan ilgi ve sevgi görmüyorsa kendisinden daha güçlü, onu destekleyecek erkek arkadaş arar. Lider olmayı asla düşünmez veya cesaret edemez. Hep başkalarının himayesi, koruması altında yaşamak ister. Özgüveni minimum seviyededir. Bunların tam aksine çocuğu aşırı derecede sevgiye boğmak da doğru değildir. Çocuğun hiçbir davranışını eleştirmeden onu övmek, çocuğa hatasız bir insan olduğuna inandırır. Bu da hatayı hep karşı tarafta aramaya sevk eder. Boşuna söylememişler. Her şeyin azı karar, çoğu zarardır diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyuruyor. Gerçek zenginlik tamamen göreceli bir kavram olup her insanın kendi değer yargılarına göre değişiklik gösterir. Bana göre gerçek zenginlik, sevdiğin insanlarla birlikte rahat, huzur, güven, sevgi ve mutluluk içinde yaşamaktır. Gördüğünüz gibi sevgili gönül dostları, hikayemizde de anlatıldığı gibi sevginin olduğu yerde hem başarı hem de zenginlik vardır. Rabbim hepimizin evini sevgiyle doldursun. Zenginliği malda değil,
gönül tokluğunda arayanlardan eylesin. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.